Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber crop askılı bir bluz yapacağız. Ben crop diyorum. Tabii ki siz isterseniz daha geniş örerek boyunu uzun yapıp cropluktan normal bluza çevirebilirsiniz. Ya da daha da kısa örmeniz de mümkün. Bu sizin zevkinize göre. Benim üst bedenim 34-36 beden olduğu için kendime uygun örüyorum. Verdiğim ölçüler küçüktür. Siz büyüterek ne kadar büyütmeniz gerektiğini verdiğim santimle ölçüyle kestirerek devam edebilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Ufak bir modellemede bu tekniği nasıl ilerlettiğimi size göstereceğim. Daha sonra iki renkle çalışacağım. Gazal'ın Baby Cotton 205 ile. Baby Cotton 205'in normal Baby Cotton'dan farkı nedir diye soran olursa şayet diğerlerine göre daha ince bir iptir. Bunu belirtmek isterim. Önerdiği tığ numarası 2 ile 2,5 ama ben biraz daha salaş düşmesi açısından bu bluzda 275 tığ kullanıyorum. Kullandığım renkleri şayet merak edecek olursanız da C502 ile C523'ünü kullanıyor olacağım. Bu bluzun yarısı. Yarısını oluşturduğumdaki ölçüyü şimdi size vereceğim. Bunu 34-36 beden gibi düşünebilirsiniz. 38 santim. Uzunluğunu verecek olursam da 23 santim. Bunu 21 sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 popcorn pıtırcıklı sırada elde ettim. Siz tabii ki farklı bir ip kullanıyorsanız, atıyorum Baby Cotton 205 değil de normal Baby Cotton'u kullanıyorsanız muhtemelen daha az sırada vermiş olduğum santime ulaşacaksınız. İnce bir ip olduğundan ötürü. Öyleyse ilk olarak modeli nasıl kurduğumu size göstereyim. Daha sonra bir parçayı bir tane yumakla tamamladım ben. Bir parçayı tamamladım. Diğer parçayı bunun üstünden nasıl ilerleteceğimi göstereyim. Modelimi şu kısımdan kurup ilerlettim. Şimdi göstereceğim yerde bu. Böylemesine yukarıya doğru örüyorum. Aşağıdan yukarı değil de. Çünkü kurmak istediğim modelde bunu ikiye katlayacağım. Diğer parçayı da ikiye katlayacağım. İki ayrı rengi ortadan birleştireceğim. Amacım böyle bir görüntü yakalamak. Şimdi hemen modeli nasıl kurduğuma gelecek olursak bademlerin içine yapıyorum. Şimdi ben ufak bir parçada göstereceğim ama mantık ve ilerleyiş aynı olacak. Hemen ilmeğimi çıkarttıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada ilk başlarken 4 zincir çekiyorum. İlk başlarken tığın üstüne ipimi alıyorum. Burada ilk örmüş olduğum zincirin içine batıp bu ilmekleri 3 kere de çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Buradaki oluşan, bademle oluşan boşluğun içine batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıp yine 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Yine tığımın üstüne ipimi pardon 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tığın üstüne ip al. Bademin içine bat. 1, 2, 3 kere de çık. 1, 2, 3. Tekrardan 1, 2, 3 zincirle devam ediyorum. Şimdi bunu belli küçük bir modellemede devam edeceğim. Bu 5 tane badem size modeli göstermem için yeterli olacaktır. Şimdi bu bademlerin içine popcornları çalışacağım. 4 tane ikili trabzanla. Ama her zaman buradaki ilk yükselişim benim o 4 tane trabzan hariç bir ikili trabzan olacak. Boşluğun içine örmeden yukarı çıkarken. Sonra boşluğun içine geldiğimde
4 tane ikili trabzanımı öreceğim. Daha sonra tığımı çıkartarak ilmekten, burada bakın bu ilk ördüğüm değil de boşluğun içine ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp arkadan ilmeği aradan alıp geçireceğim. Daha sonra 3 tane zincirimi çekeceğim. Tığımın üstüne ipimi alıp buradaki boşluğa yeniden geleceğim. Ve 4 tane ikili trabzanı yine örüyorum. Daha sonra tığımı ilmekten çıkartıp ilk trabzanın içine batıyorum, ördüğüm, ve ilmeği o trabzanın içinden geçirip yine 3 tane zincir çekiyorum diğer bademe gelerek. 4 tane ikili trabzan. Tığdan çık. İlk trabzana batıyorum. İlmeğimi aldım. Aradan geçirdim. 1, 2, 3 zinciri çektim. Sıradaki bademden oluşan boşluktayım. İşte popcornla kurmuş olduğum model bu kadar basit ama o kadar da tatlış görüntüsü var. Bence çok da şık duruyor. Şimdi son boşluktayım. Arada hep 3 zincirim var. Bunu da hatırlatayım. Son boşluktayım. Son boşluğa gelince de ilk olarak 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra çıkıp ilk trabzandan batıp arasından geçiriyorum. Burada bir zinciri çektikten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum ve burada bademlerin şu kesiştikleri noktaya batıp bir ikili trabzan örüyorum. Başta ve sonda bir sabitleyici trabzanım hep olmuş oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve parçayı hemen ters çeviriyorum. 3 zincirli olan boşluklara batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 3 zincirli olan yere gel, sık iğneni ör. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burada da bademle örmüş olduğum trabzanın olduğu araya batıp bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkasından geçirip çıkış trabzanımı ördüm yukarıya. Şimdi boşluğa geliyorum. Boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. İlk trabzana batıp ilmeğin arasından geçirip tekrardan 3 zincirimi örüyorum. Yeniden buraya geliyorum. 4 tane ikili trabzan. Çıktıdan ilk trabzana batıp ilmeği geçirdim. 3 zincir. İşte modeli bu şekilde beden ölçüme göre dilediğim uzunlukta, mesela 34-36 bedene totalde 75 ile 80 santim arası üst bedende yetiyor. Ben de yarısına kadar 38 ördüm. Toplamda 76-77 santim olacak. Ama atıyorum daha büyük hanımlar üst bölgesi göğüs ölçüsünü alacak. Ona göre atıyorum 2 renk çalışacaksa benim gibi ya da tek renkte çalışabilir. Aldığı göğüs ölçüsüne göre çalışacak. Yani burada benim verdiğim sıra sayısının aslında hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin ölçünüz. Özellikle altını çiziyorum ve mezura ile ölçü veriyorum ki sıra sayılarından ziyade atıyorum benim 21 popcorn sıram 38 santime ulaşmış. Bu şekilde bütün modeli dediğim gibi istediğimiz kadar uzunlukta tamamlıyoruz.
Yine üste çıkışı da birlikte yapalım. Hiçbir farkı yok ama. Şimdi buradaki bitirişi de göstereyim. 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Hemen ilmeğimi aldım, geçirdim. Bir zincirimi çektim. Geldim buraya, hemen buradaki şu görmüş olduğunuz zinciri çektiğim trabzanın dibine batıp bir ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincirle yükselip ters döndürüyorum ve bir sonraki sıra popcornların hazırladığım 4 zincirli yuvaları örmeye başlıyorum. Bu şekilde. İşte bu parçayı da aynen bu şekilde dilediğim ölçüye gelinceye kadar ördüm. Siz burada benim kaç sıra yaptığımla değil, lütfen size uygun olan ölçüyle, atıyorum medium large giyen bir hanımefendinin bu parçanın birini en az mediumsa 45-50 santim yapması gerekiyor. Ona göre ölçüyü ayarlayarak devam edin. Şimdi ben gerekli uygun ölçüye geldikten sonra hemen bir rengimle böyle işlemimi tamamlıyorum. Diğer renge başlıyorum. Diğer renge başlarken burada ilk biliyorsunuz badem örerek başlamıştım. Bademlerin içine de ilk sırayı kurmuştum. Şimdi onu önüme alıyorum şöyle. Aynı bademlere devam edeceğim. Aynı bademlerin içinden çalışacağım. Yeni renkle bademlerimi. Şimdi ilmeğimi alıp geldim. Tığın üstüne de ipimi aldım. Şimdi burada ilk bademin içine çalışmadan evvel, şu boşluğun içine çalışmadan evvel şurada hepsinin kesiştiği yere batıp daha doğrusu bakın, buradaki trabzanın dibine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bu benim yukarıya yükseliş trabzanım. Daha sonra hemen şunu şöyle alayım. Yan tarafa geliyorum ve burada bademin içine yine batıyorum. Şunu da alayım, gizleyeyim. Ve 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir saniye, şu dolandı. Bir, 2, 3 ve 4. Tığımdan çıkıyorum. İlk değil, boşluğun içine, bademin içine ördüğüm ilk trabzana, dörtlünün ilkine batıp arasından geçiriyorum ve 3 zincirimi çekiyorum. Buraya gelip 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlkine battım, arasından çıktım. 1 2 3. Tekrardan buraya geldim. Aynı size gösterdiğim mantıkla bademlerin içine doldurup örmeye devam edeceğim. Şimdi bir üste de burada birlikte çıkalım. Son boşluğun içine de doldurdum. Şimdi buradaki bitiş ve yukarı çıkışı göstermek istiyorum. Daha sonra burada hemen yine şu dip var. Şunun dibi, buradaki trabzanın, onun dibine batıp bir trabzan örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 zincirimi çekip arkasını döndürüp bir sonraki sıranın yuvalarını hazırlamaya böylelikle başlıyorum. Tahminim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bunu da diğer parçayla eşit ölçüde öreceğim. Şimdi burayı kaç sıra ördümse aynı sırayı buraya da öreceğim. Aynı santimde olmuş olacak böylelikle. Sonra formunu beraberce verelim. Burayı da tamamlayayım. Birleştirip form vermeyi görelim.
Maviyle olan kısmı da tamamladım. Şu biliyorsunuz üstümüze oturduğunda boy kısmı olacak. Bu boy kısmını ben 20 tane bademle başladım. Size küçük modellemede 5 bademle başlamıştım. Bunu 20 ile başladım. Buradaki sayının altını çiziyorum. Önemi yok. Zaten size mezura ile ölçüleri verdim. Ölçüleri dikkate alarak çalışmalısınız. Hatta şu kısmı ilk başta başlıyoruz ya, bademleri. Onu üstünüze tutup deneyip öyle devam edin. İstediğiniz uzunluğa erişip erişmediğini görmek için. Şimdi ben bunu tamamladım. Ortadan biliyorsunuz birlikte başladığımız yerden her iki rengi de ekleyerek devam ettim. Şimdi bu benim üstümde nasıl duracak? Şöyle göstereyim. İlk olarak tabii ki böyle duracak. Ama yani bir tarafta bir rengi, bir tarafta bir rengini kullanmak istiyorum. Sağ ve sol olarak ayıracağım. İlk olarak bu iki parçayı birbirine eklememiz gerekiyor. Bunun için de son maviyle olan badem sıramı ördüm. Şimdi zincir çekeceğim sırada karşıyla birleşmeye başlayacağım. Bunu tersten yapıp sonra ön yüzünü çevireceğim. Hemen birlikte başlayalım. Burada badem sırasını dediğim gibi bitirdim. Zincir kısmındayım. Nasıl yapacağım? Şimdi burada hemen 3 zincir çekip normalde buraya batıyordum ya. Bu zincirin 2 tanesini şu anda çekeceğim. Sonra buradaki ilk boşluğun içine batıp ilmeğimi arasından geçireceğim. Sonra da bir zincir çekip bir kitleyip araya batacağım. Buraya gelip tekrardan bir zincir, 2 zincir, tığdan çık, buradaki boşluğa bat, aradan geçir, 1 2 geri geliyorum, boşluğa batıyorum, 1 2 buraya batıyorum, aradan geçiriyorum, 1 2 buraya gelip tekrardan şu şekilde birleştirme kısmını oluşturuyorum. Şimdi tekrar birlikte yapalım. 1 2 zinciri çekip tığımdan çıkıyorum. Karşıdaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Buradaki karşıdaki boşluğuna gelip sık iğnemi örüp tekrardan 2 zincir çekiyorum. Bu iki kenarı da bu mantıkla birleştirip sonra askılarına geçebiliriz. Sonuna kadar bu şekilde ilerledim. Sonunda birlikte tamamlayalım istedim. 2 zincir çektim. Buradaki son aradayım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yukarıdaki de son 4 zincirin arasından batıp 2 zincirle dönüyorum ve burada her zaman battığım yere sık iğnemi örüp tamamlıyorum. İpimi kesiyorum. Arka yüzündeyim şu anda parçamın. Hemen ön yüzünü çevireceğim. Daha sonra da siz bunu tabii ki tek renkle de çalışabilirsiniz. Nasıl beğeniyorsanız kendi zevkinize göre. Ben şu şekilde yaptım. Şimdi askılarına çalışacağım. Ben bir tarafın askısını yapayım. Diğerini de birlikte örelim. Bir tarafın askısını tamamladım. Öyle geldim. Şimdi onun ben size kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Böyle yatırdığımda uzunluğu 15 santim, yani toplamda 30 santim, 20 tane pıtırcık sırasıyla bitirdim. Buradaki pıtırcıkları buradakinden bir tık daha farklı ördüm. Şimdi nasıl askıyı yerine yerleştirdim beraberce göreceğiz. İlk olarak buradan 1, 2, 3, 4 taneyi ayırdım önden. Burada da 1, 2, 3, 4'ü ayırıp buradan çalışmaya başlayacağım. Yani ortada şöyle söyleyeyim size, göğüs boşluğunda tahminen 13 santim civarı bir boşluk bırakıyorum. Böyle daha net anlaşılır diye düşündüm. Bu tarafın askısını da yine bu renkle örüyorum. Çünkü elimde bu renkten yok kızlar. Bitti, bu tarafa gitti. Tamamını kullandım. Onun için niyetim aslında buraya bu rengi, buraya da bu rengi yapmaktı ama niyetimin dışında kaldım. Elimde bu renkten var çünkü. Buradan 4 taneyi sayıp buradan başlayacağım çalışmaya, ama çalışmaya tersten başlıyorum. İlk olarak yuva hazırlayacağım çünkü. Bunun için de 1, 2, 3, 4'ü ayırıyordum ya. Şimdi şuradan itibaren üçlü çalışacağım için
İlk batıp çalışacağım nokta da burası. Yani şöyle göstereyim. Şimdi 1, 2, 3, 4'ü buraya ayırdım ya. Burada da 1, 2, 3'ün başı burası. Burada da aynı nokta. Hemen ilmeğimi çıkartayım. O noktaya batayım. Bir sık iğnemi ördükten sonra 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bir pıtırcığı atlayıp yanına geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. Pıtırcık atladım, geldim. Buraya da aynı şekilde geldikten sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp bir trabzanımı örüp önünü çeviriyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Boşluğun içine geldim. 3 tane ikili trabzan örüyorum boşluğa. Bluzun bedeninde 4 tane ile yapıyordum. Askıda 3 tane ile yapacağım. Bu biliyorsunuz ayırıyorum bunu. Bu ilk bizim yukarıya çıkış trabzanımız. Arasından geçiriyorum. Yine arada 3 zincirim var. Bu boşluğa tekrar geldim. Şu ipi altına yatırayım. Öyle öreyim üstüne. Bir, 2, 3. Tekrar ilkine battım. Arasından geçiriyorum. 1, 2, 3. Son boşluk. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. İlk trabzandan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip burada bu dibe sık iğne yaptığım yere geliyorum. Oraya batıp bir trabzan daha örüyorum ikili. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şimdi tersine döndürdüm. Yuvaları hazırlıyorum yine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buradaki pıtırcıkla bu trabzanın arasına batıp sık iğnemi örüyorum. Bir zincir yükseldim, çevirdim. Yukarı çıkış trabzanım tamam. Şimdi boşlukların içine yine pıtırcıkları örmekte sıra. Askımızın da mantığı bu şekilde ilerliyor. Siz askı uzunluğunu kendi ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben size baştaki ölçüyü verdim. İpimiz, tığımız, elimiz farklı olduğu için bu beden ölçülerimiz, ben bunu kendime göre hazırlıyorum. Bunu değerlendirin lütfen. Hani benimle birebir aynı örüp kendi bedeninize tam düşmesini, çünkü bu şekilde mesajlar alıyorum son dönemde. Yani burada asıl olan sıra sayısı değil, yani benim verdiğim ölçülerdir. En önemli kısmı ölçü ve hepimizin, yani aynı 36 bedenin bile ölçüleri farklı olabiliyor. En önemlisi de işte ölçüye göre çalışmak, özellikle bu tarz ürünlerde. Şimdi burayı tamamladım yine bir üste aynı şekilde çıkıyorum. Arkasını döndürüp bu şekilde dilediğiniz uzunluğa kadar ölçünüze göre ayarlayın ve son yerine eklemeyle bitirelim. 20 sırada bu askıyı yerine yerleştirdim. Şimdi birleştirme aşamasına geldiğimde zincirli kısımda birleştirme yapacağım. Bunun için parçamı ters çevirdim. Bakın şimdi şurada göstermek istiyorum size. Burada 1, 2, 3, 4 tanenin bitiminde 2 pıtırcık üzerine yerleştirdim. 2 pıtırcık üzerine, önde 3 taneden gözüküyor. 3 boşluk içine pıtırcık yaptığım için, ama arkada zincirleri birleştirdiğimden şu şekilde tutturdum. Aynı şeyi burada da yapacağım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın dibinden geldim. Burada da ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın dibinden batacağım. Şuradan. Burada hemen ters çevirmiştim parçamı, unutmayın. 2 zincirimi de çektim. Hemen geldim, bulduğum altının dibinden batıp ilmeğimi geçiriyorum.
içinden. Sonra 2 zincir çekiyorum. Buradaki karşısındaki boşluğa batıyorum. Sık iğnemi örüp 2 zincir çekiyorum. Hemen karşısında şu 2 pıtırcık arasına batıp ilmeğimi alıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 2 zincir, yine karşıda 2 pıtırcık arasına batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Burada şu pıtırcığımla trabzanın arasına gelip sık iğnemi örüp iyicene sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Sonrasında da bu ipi aralarda gizleyeceğim. Ama parçamı, askılı bluzumu tamamlamış oldum. 100 gram ip gitti diyebilirim hemen hemen. Çünkü bir tane mavi kullandım. Bir tane bu pudra mı, koyu pudra gibi duruyor. Pudradan kullandım. Ancak şöyle söyleyeyim. Ondan ikinci paketi açtım ama çok az kullandım. Yani 34-38 bedene 110-120 gram ip gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Şöyle zaten üstümde de göreceksiniz nasıl durduğunu. Size ölçüleri de verdim. Videonun içinde bütün ölçü bilgileri var. Santimi, sıra sayısı. Siz de ona göre ayarlayıp üstünüze göre örebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son bir ölçü de vereyim isterseniz önüme yatırdığımda. Böyle 36-37 santim civarı ama bakın esneme payı çok var. Bunda da uzunlukta yine 23 santim. İpten ötürü esneme payımız çok var. Belki de yani 30-40 beden bile hani tabi beden ölçüleri uygunsa giyebilir diye düşünüyorum. Siz yine de üstünüze deneyerek mutlaka bu tarz parçaları örün. Beğendiğinizde her zamanki gibi sizden bir kalbinizi rica edeceğim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.